Evet. Yusuf abi, öncelikle hoş buldum diyeyim ben sana. Çünkü Hoş geldin. eyvallah, hoş buldum. Şimdi arkadaşlar da gelirler. Daha gelen yok ama Ancak bu akşam Heh. böyle denk oldu da vallahi yalnız ya, kaldık. vallahi. He. Hep böyle, nasıl sana söyleyeyim, orada yurt dışındayız, arıyorum, telefondan, WhatsApp'tan bağlanalım diye, hani, WhatsApp'tan da görüşme olduğu zaman arkadaşlar görebiliyor ya, sen teknolojiyle pek aran yok. Evet, ben O yüzden ne kadar da sana kızsam yapacak bir şey yok çünkü teknolojiyle aran yok. fazla aram yok. Fazla aran yok. Evet. O yüzden böyle, ondan mahrum kalıyoruz. Normalde mesela böyle bir şey var. Arkadaşlar gelmişler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi Yusuf abiyi yakalamışım. Şöyle yapayım. Biraz muhabbet edeceğiz ve burada eski o ilk bizim seninle beraber tanışmamıza vesile olan o videoların başladığı, evin altında bir şey bulduğumuz o senin ata evin, yani dede baba evinin bir bölümü yıkılmış. O konuya gireceğim. Daha dur bir yeni başlayalım sana. Şimdi şimdi yurt dışında ben seni aramak istiyorum bazen. Arkadaşlar merak ediyorlar. Diyorlar ki ya işte arasana. WhatsApp'tan da görüntülü ara. Aynı bu şekilde mesela şu anda ortak canlı yayın bu. Birisi bağlanabiliyor buraya mesela. Onun gibi bağlan. Ama sen yapamıyorsun. İşin gücün var burada. Dediğin gibi organik adamsın. Evet. Burada işte çay işlerin var, bilmem ne işlerin var. Her Daha şey. da oluyorsun. Telefonun Evet, çekmiyor. evet. He. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Bağlanamıyoruz. Bir şey Zaten yapamıyoruz. akşam da eve gelince biraz da yorgun oluyorsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç kilometre yapıyorsun? Ha, onu diyorum ya. Ben Kilometre. mesela bak arabayla şu anda bir yere gittik biz az önce böyle bir yarım saatliğine yukarı çıktık. İnternet çekmiyor bazı yerlerde. Çekmiyor artık. O yüzden ben aradığım zaman ulaşamama sebebimi şu anda anladım. Ben diyorum ya bir telefonun açık olsun kardeşim. Ya telefonu niye taşıyorsun? Ama öyle değil. Belirli yerden sonra bu yukarıda bir ev var en son. Şu bizim daha önce gittiğimiz yerin yukarısında çıktık, daha telefon falan çekmiyor. Telefon çekmiyor onlarda. Bir de hava şartları biraz daha sert olunca telefon çekmiyor daha. Evet. Evet. Mesela burada geçen de bir şey çıktı gece. Fırtına çıktı. Şimşekler çakıyor. Evin elektriği kesildi. Zil kendi kendine çalıyor. Ben de diyorum ki acaba birisi mi geldi? Evet. Kapıya baktım, açtım kapıyı, kimse yok. Orada da felaket şimşekler çakıyor. Tam o arada yine bir şimşek çaktı var ya, zil kendi kendine çalmaya başladı. Ben de şalteri indirdim hani ne olur ne olmaz yanar bir şeyler diye. Çok felaket, burası sert bir havası var yani. Elektrikli bir havası var yani, öyle söyleyeyim. Sen gelmezden baban telefon etti bana. Dedi ki zil çaldı dedi. Havada çok bozuk böyle. Arkadaşlar bugün muhabbet edeceğiz Yusuf abi. Soracağım bazı şeyler var. Muhabbet arasında cevap alabilirsem alacağım. O yüzden hani farklı konulara girmek istemiyorum. Okuyabildiğim şekilde de okuyacağım. Ha. Dedi ki Bu arada babamla da tanıştırdım bunu. Kanka oldular bu arada. Onun da selamı var sana. Fazla kanki değil ama yani. o biraz daha farklı yani. Ama idare eder yani. İyi insan ya. Mesela Şimdi hava şartları yine berbattı. Sert bir hava vardı. Sen gelmezden. Babam telefon etti. Dedi ki zil çaldı dedi. Gittim kapıyı açtım dedi. Kimse yok. Geldim eve dedi. Hava şartları çok büyük, böyle sel gidiyor. Ben de uyandım zaten. Baktım ben de. Aynısı. Zili kim çalıyor? Saat gecenin biri. Bir daha kalktı da dedi ki senin uygundu ev dedi de o zil çalınan yeri oradan görünüyor dedi de dikkat et. Bir bak kim çalıyor. Yani takip et dedi. Bir saat orada soğukta durdum. Kimse gelmedi. O zaman dedim ki sen dediğin gibi. Hemen orada hava şartlarından kaynaklanan şey oldu. Ben okumaya çalışacağım. Bak Ercan arkadaşımız var burada devamlı bizimle beraber. O da Rize'ye tayinini istemiş. Bugünlere gelmiş olabilir hatta. Bakayım ne yazmış. Dur bir dakika. Salı günü Rabbim izin verirse Rize'de olacağım. Bugün ayrılışımı yaptım diyor işten. Neci kendisi? Neci? Ya bir resmi kurumda çalışıyor. Burada tayinini istemiş işte. Geldiği zaman görüşme imkanımız olursa tamam, olabilir. Arkadaşlar kavga falan yok. Muhabbet, buna muhabbet deniyor. İçten, candan, sevgi dolu, böyle karşılıklı duyduğumuz güzel duygularla böyle olan bu muhabbettir.
tabii ki bazılarına göre muhabbeti bilmeyen arkadaşlarımız kavga sanabilir. Biz kavga etmeyiz hiçbir zaman. Bizim kavgamız farklıdır. Kavga ettiğimiz zaman tamamen biter yani her şey. Yok hayır. Gözler kapanır kavgada. Öyle yalanla Karadeniz, tekme yumruk yok bizde. Karadeniz dedin mi? He. Bazıları kavga ediyormuş gibi sanacaklar ki sen Karadenizli orası. Çünkü Karadeniz serttir. Rüzgarı, havası, her şey. Bizde muhabbet de kavga da light değildir. Her şey böyle sonuna kadardır yani. Bizde bir şeyin ortası yoktur. Başı vardır, sonu vardır. Ortası yoktur bizde yani. Şimdi Yusuf abi onu bırakalım. Sana ben bir şey söyleyeceğim. Geldim evin etrafında dolaştım. O eski evin. Senin o evin etrafında da hatta bir ufak video çektim. Onu da yayınladım. Ben de hatta senden de izin aldım. Dedim böyle buralardayım sen yoksun. Ben bir video çekeceğim. Çek dedim. Ben çektim. Evin arka tarafında, evin normalde yukarıdan baktığın zaman eskiden ben bakmıştım görünüşü T şekli haç şeklindeydi. Şimdi T şeklinde gözüküyor. Onun bir tane kuyruğu yok evin. Taşlar da aşağıda duruyor. Onu ne için yıktın? Yani evin niye durdun da geldin de orasını yıktın? O evden ne istiyorsun? Bana ne var? Sen daha 2 gün oluyor. Nereden onu hemen gözüne Ama çarptın? bu evin... bayağı yetiştin ya. Ya şimdi yetiştin diyor mu? Yani ya sen var ya. Sen beni de geçtin. Ya şimdi bak. Bir şey sormaya çalışıyorum. Yine önünü kapatıyor olayın şimdi de. Neyse ben şimdi söylenmeyecek bir şey varsa öncelikle onu sana söyleyeyim. Daha önceden o videolardan buraya gelip o sonuçta evde bulduğumuz şeylerden Kültür Bakanlığı'nın açtığı davadan buraya 50 tane araba geldi. Her taraf makineli tüfekler sardı. Karakola gittim. Başına gelmeyen kalmadı. Tamam mı? Onun da o yüzden öyle bir şey tekrar olmasın diye ince detaylara girmeyebilirsin. Ben seni zora sokmak için tutup da şimdi arkadaşlar dinlesinler diye zora gireceksen bir şeyin anlamı yok. Ama hani söylenecek bir şey varsa da ben de duymak istiyorum. Söylenecek bir şey diyorum bak. Hani dinlenecek, söylenecek bir şey. Yoksa hiçbir şey sormayacağım. Vallahi söz var. Hiçbir şey sormayacağım. Çünkü zora girmeni Ama niye yıktın diyor. Ama merak ediyorum yani. Şimdi evin 50 tane yeri var. Her tarafı istesen yıkabiliyorsun. Gitmişsin orayı yıkmışsın ama bir de ilgimi çeken bir şey var arkadaşlar o yıkılan yerde. O sanki yapılmış ama evden onun bir bağlantısı yokmuş gibi. Her tarafı dümdüz duruyor. Sanki zamanında o sonradan yapılmış. Eve hiçbir böyle duvar yapıldığı zaman bir sıra atlamalı veya 2 sıra atlamalı diş yaparsın ya. Dişmiş yok o. Hani bir böyle kutuyu hani diğer kutuya yanaştırdığım gibi bir ortam. Niye öyle? Ve nasıl durmuş o zamana kadar o? O zamana kadar durmuş işte. Demek ki bu sonradan eklenmiş buraya. Sonradan eklendi tabii. Sonradan eklenmiş yani. He. Ben bile o zamanlarda yani önceden biraz daha küçükken ben ekli biliyordum onu. Çünkü bana o kadar orada bilgim yoktu. Ekli biliyordum eve. Evet. Ama fotoğraf ararım diyor. Arkadaşlar fotoğraf, video neyse e-mailden, Telegram'dan hepsinden atabilirsiniz. E-mail adreslerim şeyde var benim. Videoların açıklama bölümünde de oradan atın. Şimdi ev zaten şey oluyor yani. Ev dökülmek üzere. Ev bitti. Yani, ev içine girdin hala yıkılacak. Yani bakmadık. Yani şeyini almadık. Kontrol yapmadık. Biraz çökmeye başladı. Kafam takıldı benim. Orada o fazlalık niye var diye. Yani merak ettim. Neden? Şimdi sen tamam lafını unutma ama sen eskiden beri orada doğmuşsun. Tamam. O evin içinde yaşamışsın. Tamam. O zaman da var mıydı o bölüm? O zamanlarda vardı. Kullanılan bir bölüm müydü? Neydi? O zaman da vardı ama fazla da öyle kullanılmıyordu. Ben de merak etmemiştim yani. Kapalı bir bölüm müydü orası? Kapalı bölüm derken kapalıydı arada. Hani kimse gitmiyordu. Yani oralarda hani o yani şey kör bir nokta gibi yani. Kör nokta gibi. Yani bir depo gibi diyelim yani. Boş bir depo gibi. Boş bir depo gibi. Ben bunu geçenlerde böyle gece rüyama geldi. Merak ettim ya. Ben düşündüm ki hani merak ettim diye onu gördüm diye düşündüm. Evet. Ulan yatamadım. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar hepiniz. Sabaha kadar yatam uyuyamadım. Mikail hoş geldin arkadaşlar. Hepiniz hoş Sabah oldu. Gittim. 2-3 yavaş. Bir şeyler alacağız ağzından. 2-3 kere öyle dolaştım falan. Ya dedim ki nasıl olsa bu dökülecek yani.
Yani ev eskimiş ya, yani dökülecek. Sen evin orasını niye tutup da yıktın? Onu merak ediyorum. Niye fazlalığı var diye. Niye fazlalığı mı var? Yani niye öyle? O yani biraz dengesizdir yani. Sonradan ilave olmuş. Yani bir projeyle evi yaparken yani bir projeyle diye bir olay yok orada yani. O sonradan ona olmuş. Monta olmuş ama acaba ayrı mıdır? Ev ile bağlılığı var mı yok mu diye merak ettim. Hı. Onu bir açayım dedim ama bayağı da taşlar var yani. Evet, taşlar var yani. Taşı yani dökeyim de kaldıramam yani. O taş oradan kalkacak neyse. Onu yıkmak için de bir güç lazım. Maşallah var. Küçük bir o köşe taşları bu. Küçük böyle manila vardı. Aldım. O zamanın duvarları kireçli yapılmış. Kireçten yapılmış ama bu andaki betonu 10 çeker yani. Ama taşlar kireç taşı değil. Taşlar normal taş. Yok, taş demiyorum. Taşların arasında arasındaki harç yani boşlukları doldurmak için o zaman kirece su koyup sade böyle normal ıslatıp aynı harç gibi yani gibi. Un gibi ama 10 çeker yani sağlamlık açısından diyorum. Agop merhaba. Agop dayı nereli? Hasbihal diyor. Baba ile hasbihal. Eyvallah. Ve dedim manilayı takayım köşeye falan dedim. Biraz zorladım. Terletti beni be. Çıkmadı taş. Yani bir yerden başlayayım dedim. Yani bir yerden meydan alsam arkası gelir diye yavaş yavaş. Ama alamadım yani. Çok sağlam. Üstten başlamışsın zaten. Ben evin içine girdim. O üstten derken alttan başladım ama sökemeyince ev tarafına gittim yani. Nerede boşluk buldum ise orada. Orada buldum en sonunda. Ona da uğraşamadım. Küçük bir iki basamak merdiven koydum. Neyse tıkladım. Böyle söküldü aşağı indim. Öyle. Ne buldun? Ne çıktı? Yani ne umdun, ne buldun yani? Ya merak ettim. Bir kere evliliği yani eve bağlı olmadığını öğrendim. Ayrı. Aynen duvar geçiyor. Duvar normalde geçiyor. Hiçbir bağlantısı yok. Hiç bağlantısı yok. Ama yani bağlantısı var gibi görünüyor. Bu sefer orada bayağı yaptım. Tamam sökeyim dedim bunu. Hepsini sökeyim dedim. Söktüm orada sen gördün herhalde. Gördüm ama o taşlar olduğu için zeminde sanki benim zeminde taşların arasında sanki zemin taşı farklı gibime geldi. Şimdi orada biraz inince bir taşın üzerine hac resmi gördüm. Hac resmi gördüm. Bir de böyle nokta böyle sanki bir yere gidiyormuş gibi, inecekmiş gibi. Böyle murç izleri. Murç izleri. O zaman zaten murcile yapılmış. O taşlar da murcile böyle rendelenmiş yani. Hı-hı. O zaman hiç imkan yok. Tabii kamalarla yağmışlar. O zaman neyse. Çekiçle. Peki bir şey soracağım. O harç işareti dedim. Bir de o murç izleri dedim. Murç izleri böyle bir yere doğru gidiyor mu yani? Bir şeyin dibine mi? Tabii. Bir yere yani bir yol gösteriyor. Ben öyle anladım yani. Sonra bıraktım orasını biraz. Bu nerede çıktı bu işaretler? Dinledim. Zeminde mi? Zeminde. Geldim biraz dinlendim burada. Oturdum biraz. Kimse de yoruldum ya. Oturdum. Biraz terör falan gidince hava da sıcaktı. Hareket ettim. Bugünler hava çok sıcak burada ya. Bu sefer tekrar gittim oraya. O murç izleriyle biraz bakayım dedim. Biraz kurcaladım. Taş da yığıldı ya. Çok sağlam ya. Ağır taşlar. Oynatamıyorum. Ben baktım kabataslak ama hiç murç izi bir şey göremedim. Sen göremedin. O murç izi taşları döndürdüm. Görmesin diye. Yani orası karıştı yani. Zaten darmadağın olmuş. Darmadağın olmuş da niye yapsın. Neyse o murç izleriyle biraz takibe gideyim dedim. Ki altta bir tane mermere benzer. Büyük bir mermer. Sert bir zemin. Mümkün değil görülmedi. Kıramadım yani. Onun altta. En altta bir büyük bir buton diyeyim yani. Mermer rengi ama artık o zamanın mermeri var mıydı yoksa taştan şimdi 2-3 çeşit taş var biliyorsun. Mermer rengi var. O zamanın taşlar kırmızı bir renk var. Yani var yani 3-4 renk var yani. Ben öyle düşündüm ama bu büyük bir alan böyle. Sanki kaplıyor orası. Hiçbir kıramadım. Hiçbir şey yapamadım.
Onu öyle bir düşünceye almışım yani ne yapacağım diye. Burada Öyle şey yaptım yani. Merak ettim ama öyle. sence niye yapılmış bu? He? Sence nedir? Ya bence ya orası artık bilmiyorum ama yani işaretlere göre o hani önceden biz başka yerlere baktık ya öyle Evet. gezme amacıyla Evet. baktık Evet. ya. Oralara bağlılığı var gibi da düşündüm. Tamam Yani. sen öyle mecaz anlamda diyorsun da arkadaşlar zaten izlemişler. Evin dibindeki o üstten kapı vardı ya evin içinde. Evet. Açılıyordu. Evet. O hemen kuyu vardı altta. Kuyunun yanına iniyor. Tamam onun arkası. Bu hemen onun arkası. Evet. O kuyunun olduğu Arkası, bölüm evet, duvarı evet. özel yapılmış böyle. Evet. Ondan sonraki kısımlar geniş yapılmış dikkat ettiysen. Geniş yapıyor evet. Ve o kuyu da dola tamamen dolamamış. Çünkü çok büyük bir kuyuymuş. Belli. Şu anda bile belli. Ben video çektim. Yayınladım. Hala tam dolmuş gibi düz değil yani. Yok. Aşağıdaki o bahçenin altındaki o kuyuya bağlantısı. Şimdi bu evin içindeki kuyuya normal ben ineyim desem kuyuya bu anda kaç sene asır geçmiş bölümü geçer buraya. Da. Yemek yiyecek misin? Niyet. Ne kuşları yiyeceksin? Yani diyeyim sana 1 metre 10 santim veya 95 santim. Ne yani 1 metreye yakın orada bir derinlik var. Asiller geçtikten sonra diyorum. Mesela dolmuş bilmem şu olmuş hava şartları bilmem derken yine 1 metreye yakın bir boşluk derinliği var yani. Öyle bir kuyu meydanda yani bu anda. Tabii yani eski şey. Mikail burada mısın kardeşim sen de bu arada? Top sen de biliyorsun. Söylemeye gerek yok. Öyle şey yaptık işte. O konuyu öyle dağılık bıraktık duruyor işte. Bilmem bir daha bakar mıyım bilmiyorum ama sonuçta eviyle bağlı olmadığını öğrendim yani. Yani kafama o takılmıştı. Şimdi şöyle bağlı görünüyor. Şimdi bağlı görünüyor derken şimdi bu tuzlu var ya şuraya bir taş koyuyorsun. Şuradan işledin mi yani onu sökme şeyim yok. Eviyle birlikte gelecek. Ben o anlamda hani şey olmuş diye ama bu öyle bağlı göstermişler. Hakiki o zamanın ustası yapmış yani. Arkadaşlar Yusuf abiyle uzun zamandan beri görüşemiyorduk. Yurt dışındaydım. Geldim. Videolardan da tanırsınız. Ermeni asıllı Yusuf Agopyan abim. Eskiden beri asimile olmuşlar. Artık Türkler yani ama asıllar çok eskiden. Onunla şimdi görüştük. Bir yerle gideceğimiz yerler var. Artı kendi burada tanışmamıza vesile olan kendi eski dede evi var. İçinden bir şeyler bulmuştuk zamanında. Onun bir bölümünü yıkılmış ve niye yıktığını ben soruyorum. Tabii ki gideceğimiz yerler konusunda sonradan konuşacağız. Ben merak ettim çünkü onu. Şimdi Yusuf abi bu senin burayı sonuçta yıktın yani etraftan demiyorlar mı ki ya bu ne oluyor, niye yıkıyor, eski evde ne istiyor, hani nedir ne değildir yani. Önceden de buraya bir baskın oldu zaten. Meşhur oldu zaten Evet. burada. Ya burada baskın adam diyor ki bu anda diyor devletin 25 tane arabasını 25 tane memurunu sen işgal etmişsin diyor bana adam. Ben de dedim sen Mikail şunu YouTube yazanı bir şutlasana Mikail ya. Sen kimsin dedim ben. Ben öyle bir şey. Ben de burada hani küçük bir yerim var böyle. Orada keseyi almışım, çizme giyinmişim. Orada bir şeyler yapıyorum. Sebze türü bir şeyler yapıyorum. Çamurluyum yani. Sadece gözlerim görüyor. Öyle çalışıyorum. Biraz da hava yağıyor. Baktım jandarma geldi. Baktım bir daha geldi. Ne bileyim yoldur geliyor. Da geçsin bana ne. Bana ne. Ama orada dur diyor. Dedi böyle Rıfat Gülten dedi. Tanıyor musun dedi ki yok dedim. Tanımıyorum. Peki dedi. Bu ev dedi kime ait dedi. Bana ait. Tamam dedi. Şikayet var dedi. Yusuf'u sordular mı? Yusuf'u sordular işte. Onu sordular. Kimdi dedi ki benim dedim. Rıfat'ı tanıyor musun dedi. Dedim tanıyorum dedim. Rıfat kim? Rıfat bir arkadaş. Bu sefer dedi ki biz dedi Yusuf Agopyan için geldik dedi. Şikayet var dedi. Tamam benim buyur dedim. Ne şikayeti var dedim. Hiç kimseye kış demem. Kendi işimde gücümde. Bir dakika.
İstiyorsan orada görüşebilirsin. Hani rahat olman için diyorum. Yani özel bir şeydi. Ben de arkadaşlarla orada konuşayım. Evet arkadaşlar, burada yazılanları da okuyayım. Ne şiddeti YouTube destek ekibi diyor. Önemli sohbetler. Arkadaşlar YouTube destek ekibi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yok YouTube destekmiş, yok bilmem neymiş. Kimse kimseye destek vermez. Bu işler çoluk çocuk işleri. Böyle olduğu zaman gönderiyorum. Hiç affına bakmıyorum. Destek verecekseniz beğeniler yaparsınız. Paylaşımlar yaparsınız. Böyle boş işlerle uğraşmayın arkadaşlar. Bu gibi kişilere diyorum. Çoluk çocuktur yani. Zeka olarak geri insanlar, az yani zeka yetmezliği olan insanların yaptığı şeyler, işleri yok, zamanı bol gibi insanlar böyle yaparlar ama yapsınlar, önemli değil. Biz burada devamlı beraber olduğumuz arkadaşlarımızla böyle muhabbetimizi yapalım. Şimdi gelsin, özel bir konuşması var. Şimdi burayı yıkmış, ben gördüm. Tam burada direkt soramıyorum. Oraya ben baktım, zemininde çok böyle kalın, dibe doğru giden ve o zemini komple kaplayan bir tane bütün mermer var. Yani çok böyle granite benzer büyük bir mermer, sert bir taş var. Ben tam bakamadım. Üstünü taşlarla geri kapatmış. Hani dediği o şeyleri ben işaretleri göremedim. Üstünü falan kapatmış. Çünkü burada insanlar bayağı bir şüpheci. Ondan dolayı, çünkü bir de böyle buraya baskın olduğu zaman bir meşhur olmuş adam. Her tarafa kaç tane adam, polis, jandarma, buralarda kıyamet gitti. Şeye getirdiler. İfade aldılar, bilmem ne yaptılar. Zor kurtuldu yani. Sana bu akşam Ha. elimle yaptım. Tavşan kanı bir çay yaptım. Aha, çay, tamam. Tamam. Baksana. Seni daha göremem yani. Bu çay aşağı İnşallah, yukarı İnşallah birkaç görüşürüz. sene sonra gelene kadar bu çayı Tamam. hatırlarsın. Eyvallah. Görüşürüz inşallah. Yani inşallah en kısa zamanda görüşürüz. Ama işte bazı konuşuklar da beni çok darlatıyor ya. Niye? Ne bileyim ya. Niye ben fazla şey yapmıyorum. Fazla şimdi bu samimiyet oldu. Yani biz şimdi kanki diyelim yani öyle oldu. Ama yine de arada fazla beni darlatıyorsun yani. Ben seni darlatmıyorum. Bak arkadaşlar burada bak çoğu. Arada sırada gelen giden sinek gibi böyle çoluk çocuk olur. İşleri yok, güçleri yok. Böyle uğrarlar, bir şeyler yazarlar. Onlar hariç devamlı bizimle beraber olan arkadaşlarımıza selam, sevgi, saygı, öncelikle her şeyden önce. Ben de sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. Onlar seni her zaman sorarlar, ne yaptın, sağ olsun. nerede. Gerçekten seni severler. Keşke bu medyayı ben daha hızlı kullansam da hepsiyle. Vallahi hepsi özlüyor. Ben de özlüyorum. İnsan duruyor sonra. Yani keşke. Daha hoşlarına. Burada olan arkadaşlarımızın birçoğu mesela buraya gelecek tayini çıkan arkadaşımız olur. İşte burada kalan, Rize tarafında olan bazı arkadaşlarımız var. İmkan olduğu sürece gideriz, görüşürüz. Yani bu konularla alakalı değil. İnsan olarak. İnsan olarak. Bak, biz uzakta olmamıza rağmen birbirimizi hissedip böyle bizim hani nasıl insanlar olduğumuzu anlayabiliyoruz. Aslında yani temiz bir insan yani. Herkesi demiyorum yani. Normal bir insan herhalde ki konuşmak ister, sevgi, saygı ister. Yani sohbet ister. Yani bunu herkes ister. Yani mesela bak, burada devamlı konuştuğumuz arkadaşlarımızdan bazıları mesela, çoğu diyeyim. Ben mesela tanışmak, görüşmek isterim ve nasıl insanlar olduğunu aslında hissetmişim. Yani anlamışım. Tabii. Karakterle düzgün insanlar. Yani zaten anlaşılıyor. İnsan ile bir iki kere konuştun, yazıştın mı anlıyorsun yani. Yani çoğu mesela Telegram'dan özelden yazarlar, şey yaparlar. Ya ben de karşılık verebildiğim şekilde veririm. Yani bir insanlar yani. Gerçekten hani ben burada telefonla veya internet bilgisayarla konuşmuyorum. Ben konuştuğumuz zaman emin ol onlarla muhabbet ediyorum diye ben muhabbet ediyoruz. Evet. Seni de gerçekten sorarlar, sayarlar. Devamlı böyle derler yani, Yusuf abi ne yapıyor, ne ediyor. Ya sağ olsun. Ben de severim de hani diyorum ya, medyadan biraz yavaş olduğumda, yoksa ben merak etmiyor muyum? Ben de insanım yani. Herhalde ki ya. Ben de isterim yani. Yakın olsak, konuşsak, ben de karşılık verebilsem diye. İl neresi, mevki söylesek bilgi diye verir misiniz? İl Rize arkadaşlar. Rize, Karadeniz bölgesi. Tam nokta atışı söyleme imkanımız yok yani. Etik olmaz. Burası farklı bir yani yer yani. Karadeniz deyince erkeğinden, kadınından, çocuğundan, havasından, her şeyinden 4-5 iklim yaşıyoruz günde. Doğru. Bir de ben kendi şahsıma her gün kilometrelerce yol gidiyorum ya.
Yani bu can dayanır mı buna yani? Arabayla Bir zor de gidiyorum. arabayla değil ya. Yaya yol, araba girmediği o yollar var. Bir de engebeli yol. Şimdi Biliyorum, burada düz yer yoksa. düz yerde gitsen görülmezsin. Uzun mesafeye git, kilometre görülmezsin ama engebeli yerde 2 kilometre git. Doğru. Yani şey olursun. Yani. Doğru, ben burada yani biliyorum da araziyi biliyorum yani. Doğru. Arazi şekilleri burada çok farklı. Bir bakarsan hemen güneş gelir. Bir bakarsan yağmur gelir. Kendini muhafaza edemezsin. Rüzgar gelir. Yani burası böyle Sen bir şey. bir şey demiştin ya bana, onu da burada sorayım arkadaşlar. Ya bu kadar anlatıyorum da hemen onları hatırlatıyorum. Beni o zaman dinlemiyorsun. Dinliyorum da dinlerken başka soracağım sorular aklımda olduğu için unutmadan hemen sana sorayım diyorum. Çünkü o arkadaşlar, bizim arkadaşların da aynı şekilde merak ettikleri var. Sen bana söylemiştin, demiştin ya, rakım 1700 mü ne rakımda bir ev var böyle. Adam ev derken böyle biz bagen deriz böyle. Aleyhüsül deme çakma bir yer yapmış. Acil durumda sığınabilmek için. Oraya gidip bir gece kalacağız. Ondan sonra yolun devamına araçla gideceğiz oraya. Ondan sonra sabah erkenden kalkıp tabii gece ayıların, kurtların içinde yanımıza gelecekler yerinde orada zirve o zirve var ya. Bak, o zirveyi ben anlatayım. Bildiğim şeyle. O zirve birisi derken bir arkadaşım bir başka usta aldı. O zirveyi orada yaptılar. Yani baraka gibi yer orası. Derme çatma bir yer ama hani külüstür ama sağlamıyor. Sağlamıyor. Kilitli böyle çok şahane bir yer. Artı onu bu üzerine yağmur gelmesin diye orada saç kullandılar. Tamam. Saç çıkardılar oraya. Sacı çakınca son sacı çakamadılar. Yani son kapının üstündeki saç halen daha boşta duruyor. Yani çakamadılar. Neden biliyor musun? Cin çarptı adamı. Allah. Orası sahipli bir yer. Ve olduğu gibi nasıl keser, her şey orada yanında duruyor yani. Yıllar geçmiş öyle. Yani yosun bağlanmış öyle. Yani yer bile diken böyle kapatmış gidiyor. Ama şey duruyor. Tamam mı? Oradan ben öyle biliyorum orasını. Biz öyle yanaştık ama onun duvarları falan var yani. Giden gidebiliyor yani. Ben mesela giderim ben. Tamam, benimle bir şey. Öyle bir yerse gitmeye gerek yok da yani oraya demiyorum. O öyle bir yerse oraya gitmeye gerek yok. Bir tane daha onun biraz altında bir ev var. Kalınacak suyu muyu olan bir ev var. Tamam, evet. Oraya gideriz. Ondan sonra onun yanında bir arabayla uğrarız. Yani öyle bir sıkıntılı durumlara kendimizi sokmanın bir anlamı yok. Zaten kalınmıyorsa belki gideriz, hani uzaktan böyle bakarız ama orada demek ki bir sıkıntı var yani. Oraya şeye gerek yok. Orada çok güzel şey var. Çok taşlık var orada. Büyük taşlar var. Aralarından su akıyor, resimler var, bilmem şu var, bu var yani. Bayağı orada şey var. Bir de o yolun sonuna doğru, o araba yolunun sonuna doğru bir yer var dediler. Çok büyük taşın üzerinde tonlarca büyüklükte bir taş koyulmuş böyle. Evet. Bir geçit gibi. Geçit gibi alttan geçiyor. Alttan geçiyorsun. Ama boşta gibi görünüyor. Boşta gibi görünüyor. O taşların üstüne oturtmuş tuzak geçidi yani. Tuzak geçidi bir yer var ya. Evet. Oraya gitmemiz lazım. Oraya gidip çekim yapıp arkadaşlara da göstermem lazım. O geçitten geçmem lazım, öyle söyleyeyim sana. Tamam. Ne o yani ben milletin dediğine göre belki de 50 tonluk bir taş yandaki taşların üstüne oturtulmuş ve geçit sadece orada, başka geçit yok. Söyleyeyim. Eğer o üstte duran taş yani böyle zaten adından belli, tuzak geçidi. Bir yüksek böyle meyli bir yerde olsa, altta köy olsa, o taş oradan yuvarlansa 300 haneli köyü yok eder yani. O kadar büyük taştır yani. Buna yani Allah'ın gücü yani. Orada nasıl? Allah'ın gücü de yani onu o şekilde oraya insanlar koymuştur yani. Ya insanlar derken tabii o zamanın insanları koymuş. Ben böyle niye koymuşlar oraya? Niye koymuşlar? Sebep ne? Sebep? Sence? Bence dikkat ettin mi? Geçit sadece oradan. Onun altından geçiyor. Tamam. Yani orası önemli bir yer olduğundan orada bir nokta göstermişler. Yani bir adres gibi bir yer yani. Bence orada yaşam olmuş. Orada zaten yaşam olmaz. O zirvede, o dağda, karşı taraf Rusya gözüküyor, Gürcistan gözüküyor. Zirve, bulutlar aşağıda kalıyor. Sen orada ne işin var da onu oraya koyuyorsun? Orada zaten yaşam olmazsa onu yapar mı? Yaşam olmuş da yapmışlar onu. O zaman insanlar güçlüydü. Bak güçlüymüş o zaman insanlar. Şöyle kolini yapınca böyle bu kadar şişi. Yani 3 tane adam normal 500 kilo taşı kaldırıyormuş yani.
O güçlü insanlar ya. O zaman organik, hep organik yani bir şey yok ki. Şimdiki insanlar bir şey yok. Ne amaçla koyulmuş? Hala durur ya. Orası duruyormuş hala. Çok merak ediyorum. Duruyor orası. Bir gün olmazsa bak benim araç oraya çıkar mı bilmiyorum. Bu yollar biraz kursun. Senin çıkamadı o araç. Evet. Eğer ki bilmiyorum yani çok istiyorum oraya gitmeyi. Eğer ki olur da gidersek ilk gün o yarıya kadar gidebiliriz. Orada konaklarız. Ondan sonra sabah erkenden gece tabii orada oranın o yabaniliğini hissederiz yani. Orada kalırız. Dışarıda bir semaverimizi yakarız, çayımızı içeriz o düzlükte. Olduğu gibi zirve zaten. Ama yandan dikenlik ağaçlık olduğu için hani o kokuya işte hayvan kurt da gelir, ayı da gelir. Tabii. Onu da tabii şeyimizi alırız yani. O kadar da şimdi gidip de yem olmanın da bir anlamı yok. Çayımızı güzel içeriz. Böyle yıldızlara yakın oluyor zaten. Güzel şöyle yıldızlara da bakarız böyle. Orada güzel bir dinleniriz. Ertesi gün sabahın köründe kalkarız. Vururuz yola. Bak, Yolun gittiği yolun bak şeye şimdi kadar. sana bir şey diyeyim. Bak güzel yerden ki ben biraz unutkan oldum bugünlere. Sen unutmuyorsun aklıma başka bir şey var da o yüzden. Yok şöyle bir şey yani. Tabii ben yapacak bir şey tasarruf edersem unutmuyorum ama başkaları bir şey kafama sokarsa yani lüzumsuz onu depoya almıyorum yani. Evet. Çünkü fazla geliyor benimkini yazıyor. Ben çözemiyorum o zaman almıyorum. Bana faydalı olanlar yani. Evet. Şimdi adam Bilgiden bahsedeyim. Bilgiden bahsedeyim. Bir arkadaşım bir şey sordu bana. Dedi ki şu işaret dedi. Nasıldı? Bana bir anlat dedi. Şimdi işarete başladım. Başka bir işaret bir daha dedi. Ya dedim arkadaşım sen bu işin insanı değilsin. Sen şimdi bir işi soruyorsun, bitirmezden ötekini soruyorsun dedim. Yani ben sana dedim, bir başka zamanda dedim, bunu dedim aydınlatırım, sana söylerim. Halinde denk olduğumuz yok, öyle ayrılmışım. Şimdi demin şey dedin ya, zivre dedin ya. Hı. Şimdi aşağı yukarı 2750 en az merkezden yüksekliğini diyorum. Dağın zirvesi. Dağın zirvesi. Çıktım oraya. Niçin çıktın sorma. Niçin çıktın? Merak ettim. Çıktım yani. Sormuyor. Tamam. Bir şey yok. Çıktım. Vallahi var ya şu yıl gece tabii. Güzel de bir fenerim var böyle. Projektör böyle açtım ve ta kilometre gösteriyor. Ulan yukarı gece tabii bu. Yıldızlar var falan. Yukarı yani ben hiç farkında değilim. Ulan yukarıda bir şey gördüm. Baktım ki uçak geçiyor orada. Yok zaten ben de gördüm. Uçaklar geçerken oradan yakın zaten gözüküyor. Bir dakika, başımı eğebildim yani. Yakın, vallahi başıma çıkacak diye. Korktum. Vallahi korktum, inanmazsın ya. Fener elimden düştü ya. Bu sefer öyle bir pozisyon, baktım manzaralara. Refleks de yani. Evet. Ya bir de var ya, nefes alınmıyor. Nefesim sıkıştı orada. Zirve, son, yüksek ya. Ulan dedim küçük bir taş alayım da atayım dedim. Yıldızı düşüreyim. O kadar yakınlaştı yani bana. Ya, tabii, Bu sefer birkaç gün geçti. Bayağı net gözüküyor. Şimdi birkaç gün geçti. İndim, arkadaşlar dedi, beni aramışlar köyde, bulamamışlar. Arkadaşım nerede dedim, bana bir anlat diye söylemiş. Ya dedim ki, bu akşam dedim, bir zirveye çıktım. Onlar da Bazile'yi biliyor orası. Nasıl çıktın orada? Yalnız nasıl durdun? Orası çok tehlikeli bir yer. Bilmem falan yerde şu var. Bilmem Bazile'yi bildiği orada işaretler var. Aşağı indin mi? Orada çok tehlikeli yerler var filan da. Ya dedim ki, başıma bir iş geldi dedim ya. Dedi ki ne oldu dedi. 5-6 kişi de var. Ya dedim ki çıktım tepeye dedim. Orada yıldızları seyrederken dedim. Yıldızlar düştü onu ve dedim. Öyle atıyorum yani. Bakalım ne yapacak. Sallıyorum yani. Ama mantıkta var yani. Bir tanesi dedi ki ya orada dedi zaten dedi yukarı dedi bir şey kalmıyor dedi. Elini uzatsan tutacak bir şey oluyorsun. Ya dedim ki ben feneriyle sağa sola bakarken dedim yukarıdan dedim beni biri çağırdı dedim ya. Ben de bildim dedim ki ulan uşuttum mu acaba kafayı mı sıyırıyorum yani etrafa baktım biri mi çağırıyor yanında adam mı var falan ama adam oralarda duramaz zirve yani orada şey yok. Ya baktım ki o uçak dedim dondu dedim üstten dedim bana bir kağıt attı dedim aşağıda. Şimdi atıyor ama millet böyle Allah. Şimdi ustanım da yani biraz yalan diye ama dedim biraz da güldürme amacıyla söyledim. Yani biraz da matrak konuşuyorum ya. Bu sefer ya dedim ki kağıtta ne yazıyor dedi. Öyle mi dediler? Bana aynı kağıt attı ya.
Kağıt attı. Yakın, o kadar yakın. Ya ölümü az daha başıma çarptı dedim. Eğildim dedim de. Hani kağıdı aldım dedim. Kağıt gidiyordu aşağı doğru. Rüzgardan dedim bulamam dedim. Hemen kaptım dedim. O arada uçakta geçti dedim. Bu sefer kağıdı aldım baktım dedim. Adam diyor ki kağıtta ne yazıyor dedi. Zorluyor başka şeyler yani. İşte o yani. Ya dedim ki kağıtta dedim 2-3 tane adres vermiş dedim. Ya. Adres vermiş dedim. Onlara git bak bir tanesi sağlam dedim. Seçim senin elinde. Diye dedim bir öyle kağıt vermiş dedim. Öyle güldüler öyle. Ama gerçekten ben sana söyleyeyim ben yani o sen dediğin yere gitmemişim ama benim sana söylediğim yer bile gece özellikle bulutlar altta kaldığı için zaten gök o kadar temiz gözüküyor Evet. ki sanki Evet. yıldızları alabilecek. Bulutun üstünde kendini hissediyor. Çünkü bulut altta seyrediyor. Zaten gittiğimiz zaman gördün mü bulutlar geldi bizim hani Evet. dumanların içindeydi. Evet. O hiza o yani. Ne kadar güzel yerdi ya. Ya Onun şimdi belki de kaç kilometre daha ileriye yol yapmışlar benim bildiğim araç yolu. İşte dediğim gibi o tuzak geçidinin oraya da geçmiş galiba. Oraya gitmek istiyorum ben. Orayı merak ediyorum. O zirvede onun ne işi var? O tonlarca taş, o kayanın, ağırlıktaki kayanın o taşların üstüne bindirilip ne için yapılmış orası? Nedir yani? Ve niye öyle söyleniyor? Onu gerçekten merak ediyorum. Oraya araç gidiyor mu oraya? Tam yanına gitmiyor yani. Biraz mesafe 1 saat, 2 saat kadar yürüyoruz. Yürüme yolu mu var? Yürüme yolu var. Yani. Araçtan sonra. Yani. Yol ama normal yol yok. Dikenli böyle zor geçiyorsun. Şimdiki insanlarımız öyle bilmez. Zor o zaman ya oraya. Ama gidiliyor yani. Oraya gitmek bir de gelmesi var. Gelmesi var yani. Orası farklı bir yer. Gidince 2-3 günden ancak gelirse yani. Kalman gerekiyor yani. Hemen gidip dönemez. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar öyle yerler var. Ya şimdi eskiden atıyorum mesela diyelim babam anlatıyor. Eşkıyalık zamanları varmış. Yani eşkıya deyince güçlü adama eşkıya diyor. Neden? Eşkıya lafını unutma da eşkıya derken güçlü adam ama bir de bizden olmayan soysuz adamlar. Soysuz adam evet. Bizden değil. Bizden yok. Dini, ırkı, evet hep ayrı. soyu, sopu tamamen insan olmayanların yaptığı şeyler. Acıması yok. Zaten senden olan bir insan eşkıyalık yapmaz. Yok. Eşkıya derken yani bizden değil. Kötü insan yani. Evet. Kötü insanlar. O zamanlar oralarda şey yaparken o zaman da bilmem çantalarında muşlar olurmuş, çekiç olurmuş küçük böyle. Tamam mı? Evet. Bazı şeyler olur, aletler olurmuş. Evet. O aletlerle bazı kıymetli bir şeyler mesela molda geçenleri durdururlar, alırmışlar. Yani anlattıklarına göre. Biraz daha ufakken diyor. Ve yapıyorlar. Taşların üzerinde o murciyle, çekiciyle onun resmini yapıp arkadaşlar. Taşlar resmini yapıp o malzemeyi eğer muhafaza etmek istiyorsa yakın bir yerde onu muhafaza ediyor. Taşın arasını açıyor, bilmem şey yapıyor. Bu sefer o resimler tabii işaretleyecek bıraktığı yeri bir şekilde yani. O taşta açtığı resimle yosun bağlamış. Ben şimdi bazılarını gördüm. Yosun bağlamış. Doğa, yağmur, kar, soğuk diyelim. Bunların hepsinin birleşiminden o resmi mesela çizgi olarak en az 1 santim falan murciyle böyle açmış. Derinlikte yani belli. Ama buna doğa hepsi şey yapınca o kapanmış yosun var ya. Tabii. Yosun tam resim olmuş. Belirgin olmuş. Yani tam belirgin olmuş. O çizgi var ya. Çizgi üstten su akmış çizgide yosun tutmamış. Açmış yani o çizgi aynıdır. Yani murciyle işaret verdi o yön. Ortası yosun bağlamış, yapışmış, aynı resim meydana çıkmış. Çok güzel bir ortam orası. O yosunu kaldırsa belki de daha başka bir malzemeler yol açabilir. Doğru. Evet. İşte bak eğer ki gidebilirsek ilk etapta o ben dediğim yere bir gitmek istiyorum bu bir. Deneyeceğiz araçtan. Önceden geldiğim araç hemen hemen aynıydı. Çıkar büyük bir ihtimal. Çıkmazsa da zorlarız, dayanırız, çıkartırız bir şekilde. Anladın mı? Gideriz oraya. Dediğim gibi kalırız. Gece. Orada ışık yok, bir şey yok ama olsun. O elektrik bir şeyler kalırız orada. Önemli değil. Yiyeceğimizi falan da alırız.
Ondan sonraki günde çıkarız. Yolun nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gideriz. Tamam mı? Belki gidebiliriz yani. Bilmiyorum. Ulaşabiliriz belki oraya. Merak ediyorum. Arkadaşlara da onu özellikle göstermek istiyorum. Arkadaşlar çok ilginç, zirvede yani cin olmayan bir yerde olan bir yapı var. Onu görmenizi çok isterim. Ben de çok görmeyi istiyorum. Oraya özellikle gitmek istiyorum. Senin diğer söylemiş olduğun yerlere de bir de şey söyleyeceğim sana, Yusuf abi. Burada yakında bana göstermiş olduğun bir eskiden, ne demiştin bana? Yüzdürücü demiştin? Uzdurucu mu demiştin? Uzdurucu. Uzdurucu. Ne anlama geliyor tabii uzdurucu? Ne anlama geliyor yani? Bir kere onu sonra sorarız da. Orada bana göstermiştin. Orası komple böyle bir sivri, yüksek bir, her tarafa hakim bir alan değil mi? Önü açık bir, sivri bir tepe. Tepenin ön tarafında büyük bir taş var, böyle yuvarlak, oval. Tepenin biraz aşağısında kalıyor. Sanki tepenin dibinde gibi. Hiçbir zaman kışın, yazın ot bitmez, bitki bitmez, kar yağdığı zaman kar Evet, tutmaz, hep açık. evet. Orası sanki böyle bir giriş gibi demiştin. Gerçekten de orası öyle. Sanki orada bir giriş var ve hatta demiştin ya, o girişin arka tarafına kalan bir yerde önceden böyle bir tünel gibi bir şey varmış, eskilerimiz anlatılmış, sonra bir şekilde kapanmış. Eskiler tabii bu işlerle ilgilenmediği için zamanla körlenmiş, kapanmış, yeri yok olmuş. Yani onun içinde gerçekten de bir şey olduğunu ben baktım, gerçekten bir şey olabilir Bak orada. onun ilerisi var ya, o dar bir yerdir. Aşağı yukarı yani ben gittim bir desen tahminlerim ve bayağı bilgileriyle yani ona da endeks söylüyorum. Onlara yani gidiyorsun ama geniş bir alan değil. O zaman o kadar imkan yoktu. Adam sığdığı gibi, Hı hı. adam sığdığı gibi yani icabında böyle yürüyorsun. Evet. Yani öyle. Evet. Şimdi bilirler ki hani geniş bir yer mümkün Ya, değil. adam zaten öyle özellikle yapacak. öyle yapmaz zaten belli olsun diye. İnsan ne kadar girebiliyorsa o kadar yapıyor zaten. Evet. Zaten beceremez onu. Neyse öyle gidiyorsun içeri doğru. Orada bir iki kapı açılıyor böyle de. O zamanın o demir bir tarafta bir yerde demir varmış. 2-3 tane böyle uzatmışlar. Hı. Onu yani bu doğanın etkisi biraz Çürümüş. yapmış. Çürümüş, bozmuş. Bozmuş ama demir duruyor. Demir, kalın demir o zaman. Nasıl getirmişler o zaman bilmiyorum yani. O kadar da şey yok. Ama kuvvetli bir malzeme, değerli bir şey varmış orada yani. Orada kalınıyormuş yani. Orada bayağı aylarca çalışılmış yani. Çok güzel bir yer orası. Oraya da gitmek istiyorum. Orada boş yok. Orada boş yok yani. Sen boş dönmezsin orada. Ya bir de şu var yani. Her şey kısmet meselesi. Şimdi şimdi bu akşamki muhabbeti bir başka adama anlatsan biraz da inanç olacak. Tamam mı? İnanç derken inanç doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı olan insanı demek istiyor. Evet. Ama sen bir moloz gibi affedersin, dinlersin, işte bulamazsın nereme, öyle bir insan zaten bu işi yapamaz. Evet. Öyle ben de doğum gibi insana Allah bugün vermezse yarın bir yerden verir yani. Evet. Tamam mı? Doğru. Bir de hep bana olmaz. Öyle bir şey oldu mu bazıları da faydalanacak yani. Evet, doğru diyor. Tamam mı? Şimdi al öyle çekmece, öyle bir şey olur. Hayatta öyle bir şey olmaz. Birini şey yapacaksın, durumu düşkün olan bilmem şudur. Biz hep öyle yapmışız yani. Evet. Tamam mı? Biz öncelerden elimize gelen para kaç kişilere öyle yoksuzlara, hastalara falan vermiş. Ne olmuş? Ben yine yaşıyorum bak burada. Evet. Yani hep bana Rabbana diye düşünen bir insana Allah vermez. Ben bile vermem yani. Bak ben bile vermem. Çünkü orla millete zarar diyor. Bazılarını öldürür. Orla hep onuma gider. Doğru. Ben yaşatmaya giderim, o onuma gider. Doğru. Bir de acıma istiyor. Sevgi, saygı çok önemli. Tamam mı? Yani Evet. ne bileyim yani keşke bu arkadaşlarım mesela ben doğrusunu diyorum yani. Şimdi mesela bizi izleyen veya kanalda olan hepsini diyorum. Yani ben doğru olduğum için diyorum. Evet. Tahminlerimi. Hepsi düzgün insanlar gibi değil yani. Hepsi Olamaz. Hepsi mutlaka değil. Ya olamaz. Mümkün değil. Doğru. Olamaz. Ama onlarla birlikte kendilerini düzgün gösteriyor. Olabilir. Ya olabilir derken ben yani doğru. 100 Mesela kişinin kaç bin tane burada topluluğumuz var. mümkün değil. Mutlaka dediğin
gibi insanlar var. Ya Veya olmaz. birilerinin başka kanalların şeyleridir. Yani işte Ya ben hani, kötü amaçla demiyorum. biliyorum. Ben şimdi tahmin olmuyor. Ben de insanım yani. Doğru ya. Tamam. Düşünceni diyebilirsin. Düşüncem Ben sana öyle şunu ama şöyle asla demedim zaten. ya Bu arada bu lafını unutma da çay yapıyordum. bir çay getireyim Bir de çay içelim. getir, içelim. Belki daha akıllanır. Bak şimdi. Ya vallahi Yusuf abi alem ya. Yemin ederim. Yemin ederim var ya Yusuf abi, yani gerçekten ben seviyorum arkadaşlar. Bu arada yazılanları okuyamıyorum. Mikail sağ ol kardeşim desteğin için bu arada. Takiptesin biliyorum. İbrahim abi hoş gelmişsin. Senden bahsettim Yusuf abiye. Gerçekten senin merakını, senin... Bak şimdi baksana. Ha, Şu çayı kesinlikle bu çayı kimse demleyemez. Şu çay. o kadar eminsin yani. Yazarıyım ben bu işi ya. Ne diyor ya? Allah Şu çayı bak. Şimdi içeceğim çayı kimse demleyemez. Ha, bakalım tadına. Ben fuzuli konuşup dinlemem. Eyvallah. Ya Allah. Şimdi baksana bak. İçine ayrı mı koyuyorsun? Bak. Bu özel yapım mı? Nasıl bir şey ya? Özel değil. Odalı, ayrımlı. Ya içinde bir de şey var. Süzgeçli bir şey var. Buhar yani ateş yandı mı? Buhar etti sanki mi? birbirine geçilen odalar gibi. Mahzen içinde gibi. oda olur ya birbirine geçilen. Tamam. Hayır ona benziyor. Eşit şey yapıyor da tamamlıyor da birbirine. Ya vallahi. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Arkadaşlar bu şu an muhabbeti bozmamak için kafamdaki şeyleri ona sorabilmem için baksana, unutmayın. Renge bak. Hazır tavuk getirmişim. Soracaklarım var. Ben bilmem bununla sarhoş olacak bilmiyorum. Hani bazı şeylerden şey yaparım diye. Yani şaka yapıyorum da yani ne yapıyorum. Ay. O yüzden yani o işaret konularını bir sonrakine kalsın veya bana e-mail'de gönderin. Biz organik adamız. Biz öyle vallahi Türkçe öyle ben yeri gelince şey yaparım. Burada köyüm, ormanın içindeyim, doğayla karşı karşıya. Nasıl isterse böyle konuşurum. Ya sen zaten konuşmanda kötü bir şey yok. Kimse de kötü bir şey demiyor. Sen nasıl konuşuyorsan öyle konuş. Lafını değiştirme. Hayır, bazıları var ya ezilip bozuluyor böyle. Zorlanıyor. Ben öyle değilim. Bu anlamda değil. Ya. Şimdi arkadaşlar da burada olsa da gerçekten, vallahi arkadaşlar da burada olsa da çaydan ikram et. Vallahi yani gerçekten. Vallahi gerçekten şimdi onlar diyor ki bazıları diyor ki ya bırak diyor belki bu öyle diyor şimdi hani yakına gelemiyoruz yani. Buluşamıyoruz ya. O anlamda hani nasıl öyle olsa diyor. Uzak gelemeyecekler. Uzak evet. Yalandan. Ama ben abone Allah'a diyeyim gerçekten öyle bir imkanım olsa elimle çay demler içiyorum vallahi. Ben inanıyorum Yusuf abi. Onlar da emin ol sana inanıyorlardır yani. Nasıl? Mükemmel vallahi mükemmel. Bak bu var ya bağırsakları temizler, mideye ilaç. Gerçekten değil. Her şeye yani akıl fikire, göz ışığına, görmeye, kulak duymasını. Vallahi öyle bir pazarlamacısın ki. Saç gelmesine bile ilacı var. Allah ilaçtı vallahi. Saç da mı çıkarıyor? Ya yeter de bu kadar bileceğiz. Adam var ya. Bayağı zaman geçti ben Yusuf abiyle hani ilk görüşmemiz gerçekten özledim. Vallahi ben seni özledim ya. Vallahi. Ben de özledim. Gerçekten bak bu kimdi bilmiyorum. Seni işte sana yönlendiren işte oradadır, buradadır falan diye ben seni buldum ilk. İlk çok macera diyor. İlk İşte şurada budur. En son birisi vardı. En son birisi vardı. Beni çok yordu. Sırf inat etti. Sen kimsin? Niye soruyorsun? Bilmem ne yapıyorsun. 2 saat onunla uğraştım ki bana yerini söylesin diye. En son kişi, onu bilmiyorum. Yaşlı bir dayıydı. Yani dayı dedi. Kaç sene oldu? İşte tanışmamız nereden baksa 3 seneden fazla oldu. Dedim ki en son dayı dedim bak sana anlattığım şeyi başkasına anlatsaydım dedim. Çoktan bana oraya getirip beraber beni götürmüştü yanına dedim. Sen dedim galiba söylemeyeceksin dedim. Yine de sağ olasın var olasın dedim. Beni gerçekten yordun dedim yani. Ne adammış ya dedim ya. Tamam dedim söyleme dedim kardeşim dedim. Ben gideyim dedim. En son dedi ki gel tamam kızma dedi. Gel ben seni söyleyeyim dedi. İşte tarif etti sana da öyle buldum. Kimdi bilmiyorum. Ona Allah razı olsun en son. Umudu kesmiştim yani. Söylemeyecek diye. Ya şimdi bazı zaman da mesela bir yere gittin mi hemen şak diye adam ama demek ki seni söylemezler. seven biriymiş ki ben hemen söylemedim. Evet, söylemezler. Yabancı olduğumu biliyordu ya bak uyanık adam yaşlı kurt bu adam.
Öyle söyleyeyim. Ya genç bir insan olsa belki de benimle beraber senin yanına getirmişti beni. Belki seni sever, belki sevmez onu bilemem ama ne olursa olsun eski insanlar birbirini koruduğunu ben oradan Ya anladım. sevenler de var. Şunu demek istiyorum yani. Sevenler derken yani Seni güvendiğim sevmeyen bir insan anlamında olsa değil. zaten hemen göstermişti bana. Onu diyorum. Evet. Hani bu kurcaladı sen kimsin nedir ne değildir. Anladı ki yani ben sadece zararsızım. Sana bir zararım olmayacak. En son baktı ki küstüm zaten. Tamam kardeşim söylemese söyleme dedim yani. Yapacak bir şey yok. En son dedi ki tamam kardeşim bak böyle 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 git şöyle işte şöyle git ben sana öyle buldum yani. Demek ki buradaki bazı senin yaşındaki olan insanlar o ne diyorlar o sezon yani o jenerasyon artık birbirinizi destekliyorsunuz. Birbirinizi biliyorsunuz. Senin tanıdığın kimdir? Seni kim tanıyabilir? Onları da tahmin ediyorlar ki bunu böyle araştırıyorlar. Onu demek istiyorum yani. Helal olsun ona. Vallahi. Şimdi bir gün bir kahveye gittik arkadaşlar. Beni getirdiler kahveye. Dinliyor musun? Beni kahveye getirdiler. Dediler ki çay ısmarlayacağım dedim. Kahvede ben çay içmem dedim. Tamam mı? O arada bende de küçük şey var. Sustali var. Küçük o zaman. Bıçak mı? Sustali var. Yani Sen ne zaman bu? bayağı var. Gençken. Biraz daha tabii gençken. Şimdi değil. Bu sefer ötekilerde de bilmem silah falan olur bilmiyorum. Zaten Hemen jandarma geldi. Ayağa kalktım dedi. Baskın oldu. Baskın oldu. Eski zamanlarda oluyordu bu terör böyle dava var. Yok terör Sağ sol falan değil. davaları falan oluyor Şikayet ya. şeyine dedi ki Yusuf dedi Agopyan'ı tanıyor musun dedi bana. Ben kapının önündeyim. Dedim ki vallahi ben ilk kez senden duyuyorum dedim. Kimdi dedim bu adam dedim. Beni orada arkadaşlarım tanıyor. Başka kimse tanımıyor. Belki de var 100 kişi. Herkese sordu. Benim arkadaşlar da sordu. Vallahi abi bilmiyor. Niye arıyorsun falan. Cevap vermedi. Niye arıyorsun? Kimse bir şey söylemedi. Kimse bir şey söylemedi. Biraz durdu o yani bu yani. Pencerenin yanında oturan bir adam vardı. Gitti oya. Ayağında silah vardı. Onu yakaladı, aldı. Bir şey yok. Çıktılar dışarıya. Benim arkadaşım uzakta duruyor şimdi. Biz beraber değiliz. Ben yanında oturuyorum çaycı. Beni çağırdı dedi ki Yusuf Agopyan'ı dedi görmedin mi dedi sen. Bana dedim ki ben ne bileyim dedim. 50 tane isimde adam var dedim. Ben kaç tane var ben ne bileyim dedim. Ben ne bileyim dedim. O kim ise ona da beni ne şey yapıyorsun dedim. Neyse. Öyle bir olay geçti başımızdan. Öyle bir çıktı. Adamlar dedi ki ulan helal olsun sana dedi ya. Abi kendim dedi söylemesin dedi ya. Eskiden öyle davalar vardı. Eskiden. O sağ sol davaları vardı ya. Ondan çok o durumlar oluyordu yani. Ya şimdi, babam da anlattı mesela o bak şimdi öyle. eskiden var ya. Eskiden fazla adam vurulmazmış. Sen burada ben yemek yiyorum en iyisini. Sen komşu olarak sen orada aç kalma şansın yok. Çünkü adam acıma, sevgi, saygı, merhamet, paylaşma hepsi vardı. Evet. Şimdi o insanlar gidince yeni nesil işte. günlük yaşama geçti. Günlük ne bulursa yarını kesinlikle düşünmez. Herkesi diyeyim genel Türkiye için herkes günlük yaşam düşünür. Bu günlük yaşamı da biraz daha 5-10 sene sonra bu gençlik kendi kendini kırıp gidecek. Çünkü internet üzerine başka adamı var mı teyzesinin oğlu kaç tane de dayısının İlişkileri sıfır. İlişki yok. Hiçbir şey kimse tanımıyor. Evet, doğru. Tamam mı? Çok yanlış bir şeydi. O çok yanlış bir şey. Eskiden öyle değildi ya. Eskiden internet yoktu, bilmem ne yoktu, telefon yoktu. Herkes bir şey olsa ama karşı taraftan hemen haberi olurdu. Şimdi gençlik interneti alıyor gündüz. Bir bakıyor ki 3 gün geçmiş. Gece gündüz internete bakar. Tamam. Bu sefer ne oluyor? Kulak hastalığı, göz görmezliği. O da bir hastalıktır. Radyasyon. Evet, sosyal bağlantılar kopuyor. Her şey onlara yani bize zehir verdiler yani. Bunlar keşke olmasaydı. Tamam haberleşme çok güzel ama insanlara da zararı var yani. Öyle. Evet. Doğru da işte teknolojisi de olmuyor yani şu ya, an. O mümkün değil. Artık şimdi mecbur öyle. kaldık yani teknoloji olmadan. Hani bu rahatlığı artık var biliyoruz ya hani artık bunu yok sayamıyoruz yani. Benim
bu insanlar hakkında biraz böyle okudum da düşüncelerim oldu şöyle. Şu insanlar yani hükümet olmak üzere bu insanlar tamamen yani memuriyet şu bu o yanda bu yanda çalışanları diyorum. Zamanla bunlar kalkıyor. Neden? Adam üreme yok yani. Adam yok öyle bir düşünceye sahip yok bu anda. Çünkü kendini zor geçindiriyor. Adam bir daha çocuk olsun da bir daha hani şeyi olsun da onu geneli diyorum yani. Yok, Benim zorlaştı. bu mahallede normal yaştayken 40 tane çocuk gözekti burada. 40 tane çocuk. Doğru diyorsun. Bu mahallede 10 tane ev var. 10 tane ev var. 40 tane çocuk gezerdi. Tamam mı? Her sene. Şimdi bir tane çocuk yok. Artı yaşlı adam da yok. Gençlik de yok yani. Doğru diyorsun. O sisteme her yer aynıdır. Doğru Tamam mı? diyorsun, Ben doğru o anlamda diyorum. Doğru. İyi bir şey değil. Değil. Tabii değil. Değil. Ha işte. Değil yani. Bizde artma yok, eksilme var her konuda. Doğru diyorsun. Onun için yani tabii herkes uzak ama Yani ben gerçekten herkesi görüyorum ama seviyorum. İnsan olanı ben seviyorum. Seviyorum. Bana yanlış yaptı. Yanlış yaparsa kendine yapar. Bana bir şey yapamaz. Ama ben seviyorum. İnsan olarak seviyorum. ne güzel tadı var ya. Vallahi maş eline sağlık. Vallahi gerçekten güzel olmuş. Ben normalde çayı fazla sevmem. Orada hani bulamadığımdan dolayı bazen Türk çayına benzer çaylar içmeye çalışıyorum. Hani hasretim gitsin diye özlemem ama böyle gerçekten mükemmel olmuş. Demleme de vardı. Arkadaşlar inşallah sizlerle de böyle görüştüğümüz zaman otururuz, ama çayımızı mesela içeriz, yemeğimizi yeriz bizim inşallah. ile bize mesela yakın bir muhitte öyle bunlardan gelen bir arkadaşımız olsa denk gelir gideriz. Niye gitmeyelim yani? Yani illa şey açısından değil yani sohbet açısından tanışırız bilmem şu olur. Doğru tabii. Hani der ki o zaman orada uzakta böyle konuşuyordu da baksana burada böyleymiş de diyebilirler yani. Öyledir. Ben derim kalbime geçeni ben herkese derim. Evet. Yok Benim kalbime de inşallah geçer bir yani. imkan olsun keşke ya. Vallahi. Yani onların kalplerine geçenleri ben kendi kalbime de geçiyorum. Onların yerine koysam. Doğru. O anlamda İnsanız da hepimiz Evet. insanız yani. Doğru. onun için kötülükten bir şey olmaz. Her şey muhabbet. Bugün varız, yarın yok. Bir dakika, bir saniye sonra yok. Hiç belli olmaz. Doğru. Ben gencim, olmayacağım. O gençtir, onun şuyu var, buyu var. Hiçbir şey yok. Tak gider bu iş yani. Onun böyledir şimdiki bu durumda. Evet. Eskiye dayanıklı babam dedi ki falan yerde sabah kalkardık. Sela okunurdu. Yani ölülere sela okunuyor ya. Evet. Falan mahallede şu adam derdi, oya giderdiler. Tamam mı o adamım? Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gençmez, hep yaşlı oluyordu o zaman. Evet. Yani bayağı bir inanç vardı. Şimdi ne kadar şeytan gibi insanlar çoğalınca ölümde karışıklık oldu. Yani iklim gibi değişti yani. İklimle bak 5-6 çeşit iklim oluyor. Ölüm de aynıdır yani. Bir küçük bir büyük o yaşlıyım ben gencim o hiçbir şey değil. Evet. Allah herkese sağlık versin. Amin cümlemize inşallah. Öyle yani. Öyle. Şimdi arada o sen canlı yayına geçiyorsun falan. Arada yorgun oluyorum, şu oluyorum, bazı bir yerde oluyor. O da bir boşluğu olacaksın ki bakacaksın. Yani rahat yerde olacaksın ki bakacaksın. Olmuyorsun, iş üstünde oluyorsun, yolda oluyorsun, şurada oluyorsun. Bir de yorgun oluyorsun, işten sonra. Bir de detaylı bazı şeylerden anlamadığım için yani aram yok yani o kadar şey. Teknoloji diyor. Onun için fazla öyle detaylarıyla senin gibi bilmiyorum yani. Ama öyle küçükten, hafiften bazı şeyleri şey yapıyor. Çay daha dolduracağım da. Veya sen doldur. Allah Yusuf abi tamam. İyi oldu görüştüğümüz gerçekten. İnşallah gideceğimiz yerler. Hani ben fazla burada değilim. Birkaç günüm daha var. O zamana kadar inşallah böyle bir yerlere gidebilirsek gideriz. Artık bir daha geldiğimiz zaman biraz daha uzun zamanlı geliriz. Bir de çay sezonunda gelmeyiz özellikle. Hani sen de boş olasın diye. Şimdi sezon çay sezonu. Şimdi çay sezonu da mecburu. Bu çay sezonu da öyle bir sezon ki
Şimdi herkes bir başlayacak. Atıyorum çay olan bölgeye diyorum. Herkes bir başlayacak. Herkes bir bitirecek. Yani o sürgünü yani o mahsulü zamanında gün sayarak alınıyor yani. Bu istediğim zaman toplayacağım öyle bir şey yok yani. Evet, evet. Onun için şey yapıyor yani tam işin tam şey zamanı. Şimdi birkaç gün bitti tekrar 5-10 gün sonra tekrar yine başlıyor ama bu son yani. Buradan sonra daha yok yani. Evet. Buradan sonra kış gelecek bir şey yok. Daha mahsul yok. Bir de Mayıs'ta bir de bir dahaki senenin Mayıs'ında mahsul başlıyor. Allah'ın işi yani. Her şey Allah'tan gelen bir şey. Yani. Herkese güç kuvvet versin. Evet. Sağlık versin. Yani iyi insanlara yani. Amin cümlemizin inşallah. Doğru diyorsun. Şöyle yapalım mı? Bir fırsat bulduğumuz zaman şu senin evin içine oraya gidip o şeyleri bir Yani bakalım buradan mı? ta eve nasıl yatladın ya? Şey, Maşallah ya. zaten aklım hep orada ya. Hani. O zaman dinlemedin mi beni? Bu kadar Dinledim. önce? Sor. Dinledim. Ya ne sorayım? Bana Dinledim. inancım var yani. Dinlemez olur mu? Şimdi diyorum ki hani gidip seninle beraber de orada bir gezelim mi tekrar arkadaşlar? Görmeyen arkadaşlarımız Şimdi da var mi? çünkü. Şimdi değil. Şimdi gece nasıl gideceksin oraya? Artık buralardaki o eski evlerde, köhne evlerde böyle biraz sıkıntılı durumlar olabiliyor bazen. Şimdi kendimizi riske atmaya da gerek yok. Gündüzün hayrıyla gidelim yani. Öyle söyleyeyim sana. Bir bakalım, çekimler yapalım. Sen orada da anlat. Niye yıktın? Orada o belirgi duvara bakalım. Düz nasıl yapılmış, nedir, ne değildir. Arkadaşlar detayları bir görsünler böyle yakından. Tamam mı? Biz görüyoruz, buradayız ama hani sonuçta bize destek veriyorlar. Zaten- Devamlı hep beraberiz. Onlar da görmesini isterim. Bu Zaten arada bakalım kimler gelmiş. Böyle hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar Bozdağlı hepiniz arkadaşlar İbrahim abi hepiniz hoş gelmişsiniz ya. Murat kardeşim. Biz böyle uzaktayız böyle okuyamıyorum. Hazır bulmuşum fırsatı. Yusuf abiden böyle konuşturabildiğimizi konuşturmaya çalışıyoruz. İnşallah başka yayınlarımızda olacak. o şeyleri taşlar yıkarken yağmur geldi. Yağmur gelince öyle bıraktım işte. O zamandan sonra da birkaç gün daha yine ilave ettim. Ama bir şeye daha dikkat ettim. Sen bilmiyorum dikkat ettin mi? Ayrı olduğunu evin şundan da anladım. O şeyin, o bölümün. Evin onu yıkmışsın. Çatı hiç bozulmamış. Dikkat ettin mi? Çatı. Evet, Niye biliyor musun? Zamanında onunla beraber yapılsaydı hem duvarda bağlantı dişleri olurdu. Ona ayrı. Hadi olmadığını farz et. Hem Çatı da ona bağlı olurdu. hem çatıda zarar gördü şimdi bu anda da. Yani onu yıkarken. He, zarar Ama- gördü ama çatı onun üzerine gelen bir çatı yokmuş. Yok da çatı yok onun. Yani onu dedim. Ayrı olduğum bir kere ondan belli. Çatıya ben yukarıdan baktım. Çatı düz geçiyor normalde. Eski Şimdi duvarla. o taş duvarın üzerine bak taş O duvarın duvarın üstünde ayrı bir kapak yapılmış gibi sanki. Yani çatı yapılmış gibi sanki. Şimdi sökmeye gidince düşündüm de üzerine biraz beton var yani. Beton diyelim yani. Atıyorum mesela bir masanın üzerine beton atsam. Hı hı. Şimdi öyle diyelim. Gittim yanına. Baktım üstte bir beton var. Ama bu beton alttan başladım ama bu beton nasıl sökeceğim diye öyle düşündüm. Olan köşeye baktım. Kafam takıldı ya. Bu beton köşeyle hiç bağlılığı yok. Yani eviyle bağlılığı yok hiç. Hı hı. Küçük bir beton atılmış. Küçük beton atılmış. Bir de atılan betonda şey yok. Demir yok. Hı. O eski Taşlarla beraber Horasan tarzında yapılan şeyler. yok. Eskiden bu şey var ya kendir derler. O sert oluyor onun sapı. Urum işi. Oradan uzatmışlar. Oradan uzatmışlar. Yani birbirini sağlam tutsun diye. Basmış kireçten betonu. Kireçten beton atmış. Ama sert kırılmadı bak. Yarısı kırıldı, o biri düştü öyle. O hiçbir bağlılığı yok yani ayrı. Onun üstüne ayrı olan bir şey. Tabii o zamanın insanları bazıları farklı yaşamlardaydı, düşünceleri de farklıydı. Bir de kendine göre hani sağlam bir ortam, yaşam meydana getirmek için bazı kafasına takılan şeyleri yapmışlardı. Evet, evet. Ama ilgimi çeken
o ayrı yapılan bölümün altında muhafaza edilmesi gereken önemli bir şey var ki o işaretini yapmışlar ve onun üstünü özellikle kapatmışlar. Yok bir de altta büyük şey var. Mermere benzer bir sert zemin var. Evet, ben baktım abi. Onu kırma mümkün değil yani. Baktım bir büyük virüs vardı. Zaten kolum da ağrıyordu. Bir kere dedim bunu sağlam vurabilirim dedim. İkinci önemli değil. Patlarsa patlar. Yani. O böyle bayağı virüs yani böyle ağır. Ulan kendimi böyle ayarladım. Ayaklarımı girdim böyle. Şeyle halterciler gibi. Bunu kaldırdım yukarı. Zor. İnerken zaten bırakacağım yani. Bir kaldırana kadar yani uğraşıyorum yani. Kaldırdım neyse böyle. Ulan bıraktım hem böyle de ki ağırlığımı verdim. Bir parça kopmadı. Ulan bir çatlar. O kadar sağlam nasıl bir şeydi ben anlamadım. Ama o zaman mermer yoktu. Orada gerçekten önemli bir şey var. Ben sana Şey, söyleyeyim. bilmiyorum. Gerçekten Bakacağım öyle bıraktım öyle dağılıp bıraktım. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaman buldukça. Şu evin sırrını çözmek lazım bak. Ciddi sana söylüyorum. Bu ev boşuna bu şekilde farklı yerlerden farklı şeyler yapılmamış. Bak. Bak bu eve. Yani bu evi satma. Birisi belki ister. Bir hani talep eden oldu mu? İsteyen oldu mu? İstediler. İstemediler olur mu? Bunu böyle dedim. Ağaçları çürürsün. Ben bunu böyle ağaçları çürürsün. Ne dediler senden almak isteyen? Kimdi bir kere onlar? Ne dediler yani? Kim? Yani ne için? geldi dedi ki. Kimdi geldi? Kimdir o? Tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Burada değil. Başka bir yerden geldiler. Dedi ki şu evi dedi bana kiraya ver dedi. Kiraya ver. Kiraya ver dedi. Niçin dedim ki? Ya bu dedi köydür dedi. Doğanın içinde. Alınmaz etmez. Her taraf ocak güve kaynıyor. Hiç Nasıl? önemli değil dedi. Biz dedi bunu dedi onaracağız dedi. Onaracak. Onaracağız dedi. Biz zaten böyle seviyoruz dedi. İlaç milaç var. Fare ilacı olsun var dedi. Önemli değil dedi. Biz betondan bezmişiz dedi. Biz istiyoruz böyle dedi. Düşündüm taşındım. Bayağı da yani bir para verecektiler öyle. Dedim gerek yok dedim. Burada siz olursunuz içimden tabii. Siz olursunuz huzurumuz bozulacak. Ben de rahatsız olacağım. Sonra rahatsız olana kadar baştan barış yapayım da hallet başını. Ya bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben olurum olmam. O önemli değil. Önemli olan nasibinse başkası almasın, başkası yemesin. Bak senin ata evin, dede evin, baban sen yaşamışsın, sen kalmışsın. Senin hakkındır. Oraya kimseye ne sat, ne kiralar, hiçbir şey yapma. Yok. Yapabildiğin zaman ağaçlara bir şey olmaz. Uz çatı falan çöktüğü zaman şu duvar kısmı zaten duruyor yani. Evet. Ağaçlarla böyle şeylerini alacağım bir kenara. Kullanabilecekler. Yani bir yere yığacağım. Duvar şeklinde duracak. Oradan sonra bakacağım her taraf. Duvarlara sökeceğim öyle yani. Benim gerçekten gizemlerle dolu bir yer yani. Ya, gerçek diyorum sana. Yani burada yani bana ait bir şey bu. Sana ait de yani sana gelene kadar neler görmüş, neler yaşamış, kaç kimleri sene görmüş duruyor. Yani. O yüzden sakın kaybetme bu evi. Yok ya. Duruyor. İnşallah fırsatımız olur, zamanımız olur da beraber yine inceliklerine bakarız nerede ne var, nerede ne yok. Ya. Ben de merak ediyorum. Gerçekten yani ben merak ettiğim bir yer. Yani. Bugün baktım çatının bir kısmı çökmüş üstten. Ev iyice böyle kendine şey yapmış. Yani göçmüş. O kadar sağlam yapılmış ki. İçine girdin bastığın yerler kırılıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Ben kendi şahit olduğumu diyorum. 84'te bak 84'te şurada 8 metre diyorum. 8 metre kar vardı. Yani köyde. O zaman çok kar vardı. Tamam mı? Bu sefer bir gün tek katlı evler kapanıyordu eskiden. Ben de biliyorum. Bir gün sabah ya bu sabah olmayın. Hep karanlıktı oldu. Akşam yattım. Bezdim, kalktım çok yani normal delikanlı gibiyim. Yani çocukluktan çıkmışım böyle. Ya kardeşim bezdim, yattım. Ulan bu karanlık falan. Kalktım. Babama dedim ki ya baba dedim niye karanlıktı falan deyince cevap vermedi hiç. Dedi ki biraz sonra ne yapacağım dedi bilmiyorum dedi. Niçin dedim ki
Evin boyu dedi 3 metre dedi. 3 metreden daha fazla. Fazla 3 metre. Fazla. Çatıya kadar. Da. Çatıya kadar 4 metre kafadan var. Tamam. 4 metre. 8 4. metre, 7 metre dedi kar var dedi. Dedim ki ne olacak dedim da bu karanlıkta mı kalacağız? O zaman da şeyde yoktu. Öyle elektrik falan fazla bir şey yoktu yani. Biraz yaşam farklıydı. Yani fazla köyün içinde öyle bir şeyli, detaylı şeyler yoktu, evler falan. Dedi ki şimdi bakacağız dedi. Camı girdi. O kadar kar yağmış ki cama basmış. Evet. Cam ile kar birbirine yapışmış yani. İlla camı kırman gerekiyor. Yani onu ikiye cam ile kar şeyini ayırma şansın yok. Girdi camı. Oradan Ovla'ya kadar, iyi dinle. Ovla'ya kadar bir delik açtı. Kimi garda delik açtı ışık gelsin diye. Ve iki pencereye girdi aklımda böyle. O pencerelerden hava geldi böyle. Evin içinde bir hafta sonra kar çöktü sıcaktan. Hava güzel oldu. Sıcak oldu. Kar basınca gene 4 metre falan indi ama açıldı o zaman. Ben bunu kendim Zor yaşamışım. Kendim biliyorum. Bunun kesinlikle doğru olduğunu ben biliyorum. Niye? Kendim yaşadığım için. Biz de aynı şekilde sonuçta buradayız. O zamanlar ben yaşım 77'liyim ben. İlkokul zamanlarında biz de aynı böyle tek katlı bir eski şeyde kalırdık. Ahşap evde kalırdık. Her tarafından rüzgar geçerdi. Öyle bir evde kalırdık. Ve kar evi kapatırdı. Biz çatıdan çatıya çıkılan bir merdiven vardı. Evet, bir şöyle kapı gibi çatının üzerine. Çatıya içinde çatının üstü kapalı ya. Oradan merdivenle o kapalı yere çıkardık çatının içine. Orada bir tane pencere vardı. O pencereden dışarı çıkardık karların üstüne. Yani çatının üstüne. Çatıdan karların üstüne çıkardık. Evet. Karların üstü de güneşten ve rüzgardan sertleştiği için dümdüz bir de elektrik direkleri falan zaten belki de kalmış 1 metre. 2 metre belki de. Teller geçiyor elektrik telleri. Sıkıntılı bir durum var. Karların üstü olmuş dümdüz. Engebe yok. Yani oradan gidip de Allah'tan kaysan elektrik tellerine takılsan bitti. Ben onu gördüğüm için söylüyorum bu doğru. Arkadaşlar da gerçekten doğru bu yani. Ya o zaman arkadaşlar hoş geldiniz. Özcan hoş geldin kardeşim. Gerçekten o günler ama yoksulluktu ama gerçekten güzel günlerdi. Gerçekten o zamanın o dostluğu, o arkadaşlığı, o komşuluklar şimdi kesinlikle öyle bir şey yok. Arıyorum o günleri ama maalesef geçmişe dönemiyoruz. O yüzden günlerimizin yani anımızın, yaşantımızın değerini bilelim. Geçen her anı arıyoruz çünkü arkadaşlar. Yani gerçekten şu günlerin bile değerini bir gün anlamayan anlayacak. O yüzden ne kadar durumumuz vahim olduğunu düşünsek bile bugünlerden daha da kötü günler olabileceğini bilerek yaşamamız lazım. Gerçekten diyorum. O yüzden birbirimizin yani karşı böyle saygılı olalım, birbirimize değer vermeyi bilelim. Evet. Kaybettikten sonra değil. Biz birbirimizin yanımızdayken, yan yanayken değerimizi bilelim. Kaybettikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Ya illa bir akraba, bir ambar olacak diye bir şey yok. Tamam mı? Sen insan mısın? O da insan. Olay bitti yani. İşte aynen. Ben yani akraba olarak demiyorum zaten. İnsan ne olursan bahsediyorum. Doğru. Ne olursan ol yani. İnsan ol, ne olursan ol yani. Doğru. Birbirimize sevgi, saygı her zaman olması gereken şey. Mesela bak benim seninle bir kan bağım var mı? Yok. Sen bilmem neredesin. Ben bilmem neredeyim. Ben gerçekten yani sana bayağı sinirmişim yani. Tamam mı? Yani sinirmişim derken kafayı takmışım. Gıcıklık anlamında mı diyorsun? Yok. Yani güven anlamında. Güven anlamında. Tamam mı? Çünkü sen bilmezsin. Ben seni çoktan test etmişim yani. Nasıl yani ilk tanıştığımızdan biraz sonra test etmişim. Ne test? Yani bazı testi geçtin mi? Testi geçtin çünkü başka bir yerde duymadım yani. Ha. Testi geçtin yani. Ha. O birkaç kelime dedim. Hatırlamadın sen onu herhalde. O kelime önemli kelimeleriydi. Hiç bir şey olmadı yani. Duymadığım bir şey ki demek ki geçti yani testi. Yani başka yerde konuşacak mı diye mi bir şey mi söyledin bana? Bu konuşulacak bir şey. Başka yerde de herkes duramaz, konuşur ama sen konuşmadın. Ben zaten sana bir baktım yani. Sen farklı bir insansın. Tamam. Eyvallah. Yok, yani şimdi uzaktan şimdi ben öyle dedim mi? Uzaktan belki derler ki
baksana içinden de mesela. Ya bunlar konuşuyor böyle. Yani insan evladı. Doğru, her İnsan, şey düşünür. her şey düşünür. Doğru. Bu böyle de şöyle ama iş o değil yani. Tamam mı? İnsan konuştuğundan anlaşılan bir insan olacaksın. Tamam mı? Doğru yani. Ağzı konuşup da içi affedersen bombok olan insan da belli olur. Tamam mı? Ağzı insan konuşur, içi bombok. Yani Evet. pislikle de. Ya doğru. Yani hiçbir şey yok. Ben doğa insanıyım. Nasıl? Ya Yusuf abi. Öyle Doğru, ya. doğru. Öyle zaten öyle. Öyle. Doğru. Şimdi benim bir arkadaşım vardı. Dedi ki bir video atayım dedi. At dedim. İzlersin dedi. Yani bak manzara şeklinde bir şey. Yüksek bir arabaya cipe bindiler. Bana attı o arkadaşım. Biraz çok komikti yani. Komikti da yani çok güldüğüm bir şey ama o beyaz gömleği giyinmiş, uzun ayakkabı böyle Teksaslar gibi böyle almış kemer böyle palaska şu bu. Binmiş arabaya, gitti bir yerde videoyu da izliyorum ben. Videoyu da izliyorum. Gitti böyle üstten, yüksekten taştan su akıyor. Öyle orada arabayı park etti. Yani ayakkabının ucunu basar. Öyle gitti o yani öteki değil ki ne yapıyorsun dedi ya. Ne yapıyorsun ayağımın ucunu basıyorsun falan deyince işte bir oraya bakayım bir buraya bakayım. Ya biz öyle insan değiliz. Ben neysem oyum ya. Ya beni Allah'tan başka kimse değiştiremez. Ben ozum ya. Ben niye yani ben şimdi neysem benim evime misafir geldi mi? Ben bile. Ya sen gel ben ne yersem, nerede yatarsam orada onun için geleceksin. Benim lüks evim var. Bilmem ben şu yemek yiyorum. Oradan yararlanmak için ben asla ne giderim ne getiririm. İstemem. Tamam mı? Yani böyle insanlar. Zaten yani neysen olsun ben seni biliyorum. Değişmiyorsun bir şey için. Daha eskiden ben seni nasıl tanıdıysam aynısın. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey var sadece. Zayıflamışsın. Yok zayıflama şöyle diyor. Ben istekle zayıfladım. Gerçekten aşağı En az yukarı. 10 kilo vermişsin. En az. Tamam 10 kilo verdim de bak 2 ayın içinde 10 kilo verdim ve çok terli olarak çalıştım. Kendimi çok terlettim yani. Hem ben de istiyorum. Şimdi ben plastik gibi bukuluyorum yani. Benim arkadaşlarım, benim emsallarım çoğusu hasta yatıyor yani. Tamam mı? Ben buradan şimdi bir çıkayım sabah 10 saat, 22 gün yürürüm. Hiç yorulmam yani. Zaten onculuk yapmışım ben. Kaç kişinin önünde gitmişim yani. Onlara komut vermişim zamanında. Yani yürüme esnasında diye. Evet. Tamam mı? Harita şeyinde. Çünkü ben darlanmam yani. Şimdi benim arkadaşım geçen beni gördü. Çay getirmiştim mahallenin yerine. Adam diyor ki helal olsun diyor ya. Vallahi helal olsun diyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor böyle ya. Kendi böyle şişmiş böyle. Böyle yapar ya böyle. Gezemiyor. Arabaya çıkamayız ya. Ben kaldırırım orada. İki kişi. Ben de kaldıramazım da. Arkadaşa dedim ya bunu bir itelim içeri de bu gitsin dedim ya. Allah. Öyle yani. Soru işte öyle ya. Hayat. En önemli şey sağlık Yusuf abi. Dediğimiz gibi sağlık, sıhhat. Yani hiçbir define, hiçbir hazine sağlığın yerini tutamaz. O yüzden sağlık bitti, her şey bitti. Dünyalar senin olsun, bir anlamı yok. Diyor ki para olmazsa diye yaşam olmaz diyor. Şimdi ben ona şöyle cevap veriyorum. Para olmazsa yaşam olmaz. Ayrı konu ama olmasa da sağlık, para olmasa sağlık olsun. Aynı diyor. Ben parayla sağlığı değişmem. İkisi de bir arada olursa daha iyi olur. İkisi de bir arada olursa iyi olur ama hani şimdi iyi derken aşırı bir paranın olması yine kötü. Kötü yani. Kendine kötü. Yani hem düşman elde edersin. Çünkü o kadar büyük para nereden geldi? Düşman çeker. Düşman çeker. Nereden geldi yani? Sana yetecek. İhtiyacımı ben kendime diyorum. İhtiyacımı karşılasın. Alacak evim olsun. Bunu gerçekten bak bu anda arabam yok. Araba bir elimden Araba yok ama kaç tane evin var abi? Ya ev olsun. Evin ne işi var ya bu işin? Ev ihtiyaçtı dedim. İhtiyacımın dışında bir şey yok. Yani doğru. Tamam.
Şaka yaptım ben tabii. Yani Allah versin olsun tabii. yani benim şimdi kirada, o yanda bu yanda hiçbir şeyde evim yok. İhtiyacım var. Giderim kapıyı açar kalırım, kapatırım gelirim. O kadar. Başka bir şey yok. İhtiyaç yani. Tamam, ben bu anlamda diyeyim. Adamın almış haramdan şuradan buradan doldurmuş 15-20 tane garibanlara bastırıyor nedir kirayı, artırıyor devamlı canlarını yedi. O parayı getirip sağda solda harcaya getiriyor mal sahibi. Günah yani. Evet. Usulünce kimse doğrusunu yapmıyor yani. Evet. Saat kaç oldu bu arada? Saate Evet. baksana, saat kaç? Telefonda saate bak. Saat daha 9 9 mu olmuş? 9'u 18 geç. Yavaş yavaş kapatalım istiyorsan. Yayını yine yaparız. Sen ne dersin? Fark etmez. Şu arkadaşlar da genç şey yapmasınlar. Sonuçta Tamam. yine yaparız böyle yayını arkadaşlar. Bu arada yazılanları da okuyamadık. Hakkınızı helal edin. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşürüz. Yapabildiğimiz şekilde gidebildiğimiz yerler olur. Yapabildiğimiz şekilde yayınlarımız olur. Ondan sonra videolar yine çekebildiğimiz şekilde, fazla zamanımız olmadığından dolayı yapabildiğimiz şeyler yapmaya çalışacağız. Nasıl ulaşalım? Bana ulaşırsanız Yusuf abiye de ulaşırsınız arkadaşlar. Kanalımdaki videoların açıklama kısımlarında iletişim bilgilerimiz mevcut. E-maillerimiz de mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Artık birkaç gün böyle burada olduğum sürece Yusuf abiyle beraber olacağız. Gidebildiğimiz yerlerde gideceğiz. Çekimlerimizi de yapacağız. Muhabbetimizi de yapacağız. Ondan sonra siz de güzel böyle keyifli bir şekilde inşallah izlersiniz. Şimdilik hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Yusuf abiyle beraber. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere diyorum. Geç oldu. Kapatalım. Sizler de yarın işi olan olur, olmayan olur ama genelde işimiz olur. O yüzden yine görüşürüz bu saatlerde. Yani yarın burada mısın yine? Evde misin? Yarın merkeze gider geliyoruz. Yani. Geleceksin. Yine sen Geldim, yalnız mı bakarım. olacaksın? Yalnız mı olacaksın? Yalnızım. Tamam. O zaman yarın akşam da saat 7.30 gibi ortalama yayınımız olur arkadaşlar. Canlı yayınımız. Yine böyle muhabbet ederiz inşallah. Görüşürüz diyorum şimdilik. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Gerçek söylüyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.